Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir bebek battaniyesi modeli yapacağız. Bebek battaniyelerine çok yakışan, tabii ki bebek örgülerinde de kullanabileceğiniz, atkılarda, hırkalarda da çok güzel olan, şapkalara da çok yakışacak bir model. Size şöyle bir parçada anlatmaya çalışıyorum. Çift sayılar başlıyoruz. Kaydırmalı bir model. Basamak basamak, biraz da kabarık duruyor. Battaniyelerde çok hoş duran bir model. Ben şöyle bir parçada başladım. Başlangıcımı yaptım. Şimdi haroşalarımı ördüm. Arkayı ters örgü olarak ördüm. Şimdi başlıyorum. İlk ilmeklerimi ters örgü battaniye örer gibi öreceğim. İlk tane 5 tane kenar ilmeğim olacak. 5 tane kenar ilmeği bırakıyorum. Şimdi modelimiz ilk sırası 4 tane düz, 2 tane ters olarak ilerliyor. İlk sıramızda 4 düz, 2 tane de ters örgü örüyoruz. İpim merserize, biraz kalın bir ip, battaniyelerde çok güzel duracak. Bir, 2, 3, 4. Şimdi 5 ilmeğim, kenar ilmeği. İlk sıramı bu şekilde bitirdim. Şişim 3,5 numara. Biraz ipimde kalın olduğu için 3,5 ve 4 ile rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi ikinci sırama geçtim. İkinci sıramda kenar ilmeklerini hep ters örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bu kenar ilmeğim. Bu arkadan düz ördüğüm ilmek. Bunu önden düz ördüğüm ilmeği arkadan 4 tane ters örüyorum. 2 tane düz ördüğüm ilmeği de düz örüyorum. Yani arkadan 4 ters, 2 düz örgü. Önden düz ördüğümü arkadan ters ördüğümü de arka taraftan düz örüyorum. İkinci sıramız bu şekilde ilerliyor. Bu 4 düzüm ve 5 tane kenar ilmeği. Modelimin 3. sırasında aynı işlemleri tekrarlayacağım. Yani tekrar önden kenar ilmeklerim hariç bu 3. sıram, önden 2. sıram, tekrar 4 tane düz, 2 tane ters öreceğim. Arkadan yine aynı şekilde 4 tane ters, 2 tane düz öreceğim ve 4 sıra oluyor. 5. sırada kaydırmamı yapacağız. Modelimiz 4 sırada bir kaydırıyoruz, değiştiriyoruz. İlk örneğimizi bitirdik. 4 sıra. Şimdi tekrar örneğe başlıyoruz ama bu sefer başlangıçlarımız kaydırma yaptığımız için değişiyor. 3, 4.
4 tane ters örgümü ördüm. Şimdi bakın, başlarken, pardon, 5 taneydi başlangıç. Başlarken 4 tane düz örmüştük. Şimdi kaydırma yaptığımız için bu başlangıçta 2 tane düzümüzü örüyoruz ve şimdi 2 tane ters, başlangıçta 2 tersimi ördüm. Şimdi 4 tane düz örüyorum. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bir sıra 2 tane haroşa ve 4 düz örerek kaydırmamı yaptım. Burada tekrar 2 tane ters, 4 tane düz. Modelimiz çok kolay ve bitince çok güzel duran bir model. Kaydırmaları gösteriyorum. Baştan ilk başladığımda 4 tersle başlamıştım. 4 sıradan sonra başlangıçta 2 ters 4 düzle başladım. Kaydırmayı yaptım bu şekilde. Yine aynı şekilde arkalardan önden düz ördüğümüzü ters ördüğümüzü düz öreceğiz. Tekrar önden aynı işlemi, yani 4 sıradan sonra yine değiştireceğiz. Şimdi 1 2 3 4 1 2 yaptık ve 2 düzümüzü yaptık. 2 4 2 1 2 3 4 2 4 ve 2. Kenarda da 2 düzümüz kaldı ve 5 tane de kenar ilmeği. Başlangıçlara dikkat ettik mi? Hiçbir şaşırtması yok modelin. Başlangıçlarımız önemli. Yoksa 4 düz 2 ters modelimiz. 1 5, bakın 2 tane düz örmüşüm. Önden ters örüyorum. 2 düz. Şimdi 4 sıra örüp 4 sıraya tamamlayıp geliyorum. Modeli şimdi 3. kez kuruyorum. Yine 4 sıra ördüm. Şimdi tekrar başlangıcımı 2 3 4 5 kenar patını ördüm. Bundan önce 2 tane ters örmüştüm. Şimdi kenardan 2 ters ve 2 düz yapıp kaydırmamızı yaptık. Şimdi bakın, bu tarafa doğru, sola doğru kaydırıyoruz. Şimdi 4 tane düz yapıyoruz. 2 tane ters. Bakın, kaydırmalarımız bu şekilde. 4 düz, 4 sıra, 2 ters, 4 sıra. Şimdi 3. model kuruşumda da 2 düz, 2 tersten sonra 4 düz, 2 ters yapmaya başladım. Aynı şekilde yine arkadan önden düz ördüğümü ters, ters ördüğümü düz öreceğim. 4 sıra ördükten sonra tekrar kaydırmamı yapacağım. Zaten modelim iyice meydana çıkmış olacak. 4, burada 2 tane ters yapıyoruz ve kenar ilmeklerimiz. 2, 3, 4 ve 5. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi 4 sıraya tamamlayıp geliyorum. Tekrar 1 2 3
Dördüncü kez modeli kuruyorum. Ya, biraz vurgulu gibi duruyor. Modelimiz iyice ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrar ön patlarımız 3, 4, 5. Şimdi modelimize tekrar başlangıçta yaptığımız gibi 4 tane düzle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 düz, 2 ters ve kaydırmamızı yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4 düz ve 2 ters örgümüz. Aynı şekilde devam ediyoruz. 4 sırada bir kaydırmaları yapıyoruz. Şimdi yine arkadan düzleri ters, tersleri düz örerek yine kenardan 4 düz ve 5 kenar ilmeğim oluyor. Üç, 4 ve 5. Ben biraz daha ördüm. Modeli anlamanız için, tam görmeniz için. Bakın, basamak basamak merdivenli kabarık bir örgü modeli. Arkadan da çok güzel duruyor. İki taraflı kullanılabilir bence. Güzel bir battaniye oluyor. Bakın bu arkadan görünüşü. Bu da önden görünüşü. İki taraflı battaniye modeli olarak düşünün. Çok güzel duran bir model. Örmesi de çok kolay. Yalnızca başlangıçları şaşırmazsanız hiçbir zorluğu yok modelimizin. 3,5 numaralı şişle ördüm. Merserize ipim. 4 numara, benim elim sık olduğu için 4 numarayla da gayet güzel duruyor. Bir de size öbür tarafını göstereyim. O da çok güzel duruyor. Gayet güzel duran bir örgü modelimiz. Bu arka tarafı. Bu da ön tarafı. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalınız.